Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çiçek bahçesini andıran bebek battaniyesini öreceğiz. Arkadaşlar ben bu modeli yabancı bir kanalda gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok şık. Bu modeli daha önce buna yakın, buna benzer bir modeli sizlerle küçük bir parça çalışmıştık zaten. Ama battaniye olarak da sizlerle çalışmak istedim. Evet arkadaşlar, bu modeli şöyle açarak göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Tüm bilgilerini videonun sonunda tek tek sizlerle paylaşacağım. İp bilgisi, tığ bilgisi ve ölçüleri tamamen sizlerle paylaşacağım. Benim bu ördüğüm 90'a 90 santim bir bebek battaniyesi ve sizlerle şunu da paylaşmak istiyorum. Eğer istek gelirse takım halinde hırkasını da sizlerle beraber çalışmak istiyorum. Tabii ki istek gelirse. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce yine bir hatırlatmam olacak. Arkadaşlar ben şu anda elimde polar olmadığı için şöyle incecik bir polar dikmek istiyorum. Çünkü delikli bir battaniye çok kullanışlı olmayacaktır. Ama hemen arkasına şöyle incecik ana renginin ne yakın bir polar dikerseniz o kadar güzel olacak ki ben bunu deneyeceğim. Instagram hesabımdan da sizlerle paylaşacağım güzelliğini diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Ben zincirlerimi saymıyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekiyorum. Daha sonra üzerine modelimi kuruyorum. Şimdi ben size 4 veya 5 modelde göstereceğim için kısa bir zincir çekeceğim. Sizler atıyorum 80 santim battaniye öreceksiniz. 90 santim zincirinizi çekin. Yani fazladan zincirinizi çekin. Daha sonra modeli kurduktan sonra zinciri hemen şu şekilde kesebiliriz. Ben şimdi istediğim boyuta gelene kadar zincirimi çekip hemen dönüyorum. Şöyle uzunluk benim için yeterli, size gösterebilmem için çektiğim son zinciri şöyle tırnağımla tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire battım. İkili trabzan yaptım. Hemen onun yanındaki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Arada bir zincirim var. Bir tane zincir atlıyorum. İkincisine battım. Yine yan yana 3 tane ikili trabzan. Evet. Bir zincir, elimi çok sıkmıyorum, çok da gevşek bırakmıyorum. Bir tane zincir atladım, ikincisine batıp yan yana 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde çift sayı olacak şekilde gruplarımız olacak. Yani şöyle göstermek istiyorum. Şu gruplarımız çift olması gerekiyor modelimizi kurabilmemiz için. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye battım. Yan yana 3 tane ikili trabzan, sıra sonuna kadar ne kadar uzunlukta örmek istiyorsanız ölçerek, mezurayla ölçerek bu şekilde modelinizi kurabilirsiniz. Evet, ben şöyle 2, 4, 6, 8 grup yaptım. Yani 4 tane model yeterli olacak. Bakın bu kadar zincirim arttı. Çok dibinden olmayacak şekilde kesiyorum. Ve şöyle ucundan tutuyorum ipimi. Bakın daha sonra da arada ipimi yürüteceğim. Bu şekilde. Şimdi hemen şöyle sarı ipimi alıyorum. Battaniyeden kalan ip. Bir tane bile gitmedi sarıdan. Şöyle yapalım şurayı. Şöyle bakın, sonuncuyu 2 ilmeği bırakalım. Hemen diğer sarıyı içinden geçireceğim. Şöyle arkadan uzunca bırakıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve şöyle şunları bir bağlıyorum ki çözülmesin. Bunu battaniyede aynen bu şekilde yaptım.
Daha sonra da sakladım. Şimdi bunu çeviriyorum. Arada şu kahverengi ipi saklıyorum. Yani yürütüyorum, çok pardon. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı yarım bırakıyorum. 2 kapattım. İkisini kahverengi ile kapatacağım. Bir zincir çekeceğim. Arkada yürütüyorum sarı ipimi ve önümdeki boşluğa batıp 2 tane ikili trabzan, üçüncüyü sarı ile kapatacağım. Bu şekilde yürüte yürüte devam edeceğiz. Bir zincir ve hemen önümdeki kutucuğa ipleri karıştırmamaya özen gösterin. Üçüncü de yarım kapatıyorum ve kahverengi ile kapatıyorum. Bir zincir çektim ve bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Buraya sarıyla normal 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve şöyle 3 tane ikili trabzanın üçüncüsüne batırıyorum. İkili trabzan yaparak bu sırayı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi burada uzunca ipimi bırakıp kahverengiyi kesiyorum. Bunu mecbur kesiyorum çünkü aynı yöne denk gelmiyor. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Bakın altta yürüttüğümüz ipler şurada. Onlara batarak boşluklara batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum çektiğim zincirle beraber. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bakın altta yürüttüğüm ip şurada bakın. Hemen onunla birlikte örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir. Tığın başını doladım. Bakın yürüttüğüm ipin altından batıyorum şu şekilde. Battım. 1, 2 ve 3. Bir zincir ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir çekiyorum ve son olarak bakın zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bakın buradaki zincirin şöyle tepe kısmına batıyorum. 2 ilmek çektim. İkisini bekletiyorum. Şöyle kapatalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Burada yine sarıyla devam edeceğim. Hemen ortaya batıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Üçüncüyü burada yarım yapıyorum. Evet. Bakın çiçeğimiz oldu zaten. Arada kusura bakmayın, benim de bazen kafam karışabiliyor. Hemen yine aynı şekilde şöyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arkadan yine bağlayacağım tabii ki. Şöyle 2 düğüm atıyorum. Daha sonra saklamayı da göstereceğim sizlere. Şöyle, evet. Yine arkada yürüterek yine az önce şu sırada yaptığımız gibi bir kahverengi, bir sarı, bir kahverengi, bir sarı grup olarak devam edeceğiz. Bakın yine sarıyla kapattım üçüncüyü ve burayı bakın tam çiçeklerimizi tamamlamak için tam çiçeğin ortasına batıyorum ve bunu da yapınca çiçeğim tamamlanmış oluyor. Evet, üçüncüyü yarım aldım ve kahverengi ile kapattım. Bir zincir. Bu şekilde yine devam edelim arkadaşlar. Şöyle de bir
göstermek istiyorum. Gördünüz mü? Çok güzel oluyor. Evet, bu sırayı bu şekilde bitirip hemen dönüyorum. Evet, şöyle sıramın sonuna geliyorum. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve en son trabzan tepesine batıyorum. 2 ilmek kapattım. 2 ilmeği ise şöyle kahverengi ile alıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Şu şekilde bu sırayı tamamen kahverengi ile yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bakın alttan yürüttüğüm ilmekler burada. Onlara batarak yapıyorum. Tüm sırayı kahverengi ile devam edeceğim. Şöyle sarıyı da uzun bir şekilde kesiyorum. Sarıyla şu anlık işimiz bitti. Bir zincir çekiyorum. Bakın şurada yürüttüğümüz sarı da var. Onu da unutmayalım. Arasına batarak bu sırayı kahverengi ile devam edeceğim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Yine bakın boşluğa 2 tane. Üçüncüyü şuradaki zincirin tepesine ve burada ilk aşamayı bitirmiş olduk. Yani sarı çiçek sırasını bitirmiş oldum arkadaşlar. Şöyle şunları da size saklamayı göstermek istiyorum. Diğer aşamaya geçmeden önce. Bakın. Şöyle şu bayağı bir inceymiş. Çok da ince olunca kolay saklanmıyor. Bakın bir düğüm atıyorum. Şöyle kenardan. Daha sonra ilmeklerin içinden geçirerek şu şekilde saklıyorum. Bunu her sırada yaparsanız daha sonra çok da zorlanmazsınız. Bakın. Şöyle hemen şunun arasından geçirdim mi ipim saklandı. Kesinlikle geride çıkmaz. Gördüğünüz gibi ip kalıntısı da yok. Bence şahane. Bunu da göstermek istiyorum. Bu da aynı şekilde. Bakın bir düğümü muhakkak atıyorum. Biliyorsunuz ki ben garanticiyim. Şöyle. Siz tabii daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben şimdi size göstermek için saklıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Hiç ip kalıntım yok. Gayet düzgün. Diğer tarafını da birazdan saklayacağım. Şimdi burada 1 2 3 şöyle de diğerini de göstermek istiyorum. Bakın. Bir model tam bir model şurada sadece bir tane grup var. Yani modeller üst üste gelmemesi için şurada sadece bir tane beyaz grup yapmamız gerekiyor. Şimdi biz beyaz bölümdeyiz ve beyazın ilk bölümündeyiz. Şimdi hemen modeli çevirdim. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. 2 tane ikili trabzan, üçüncüyü yarım. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. İçinden geçirdim. Bir düğüm attım ve hemen ipimi burada bağlıyorum. Yine alttan kahverengiyi yürüteceğim. Bakın hemen önümdeki boşluğa battım. 2 tane. Üçüncüyü yarım. Üçüncüyü kahverengi ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve kahverengi ile 3 tane ikili trabzan.
Eminim ki bu bölümde anlaşıldı. Bir beyaz, bir kahverengi şeklinde ilerleyeceğiz. Önemli olan bunda çiçekleri başlarken ve bitişte şunu ayarlamak. Bakın, başlangıçta sarıda direkt sarıyla başlıyorum. Ama beyaza geçtiğimde beyazı kahverengi ile başladım. Bu önemli. Yani çiçeklerin üst üste gelmemesi için bu gerçekten önemli. Sarı ile direkt sarı ile başlıyorum. Diğer renkle hemen ana renk yani kahverengi ile başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Son grubumu yaptım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. 3. trabzan tepesine batıyorum. Şöyle bakın, şu beyazı da üstüne getirdim yukarı çıkabilmek için. İkili trabzanımı yapmadan beyazla kapatalım. Çünkü tamamen beyazla devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim ve kahverengi ipimi kesiyorum. Çevirdim. Tığın başını doladım. Bakın şöyle alttan yürüttüğüm iplere batarak çektiğim zincirle beraber 3 tane. Bir zincir ve tüm boşluklara beyaz renkle 3 tane ikili trabzan, arada bir tane zincir çekiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bir zincir ve şu aralara batmayı unutmuyorum. Yürüttüğüm iplere batarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Sıranın sonunda yine zincire batıyorum. 2 ilmek kapattım. İkisini de kahve rengiyle kapatacağım. 1, 2, 3. Yine düğümümü atıyorum. Ben sökülecek diye çok korkanlardanım. Maalesef ki. Evet. Modeyi çevirdim. Beyaz ipimi yine altta yürüteceğim. Hemen önümdeki boşluğa battım. 1, 2, 3.'yü yarım beyazla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın burada da yine çiçeklerimizin 4. yaprağını yaparak çiçeklerimizi tamamlıyoruz. 3. de yine yarım kapatıyorum. Kahverengiye geçtim. Bir zincir çektim ve bu bölümü de bu şekilde devam ediyorum. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Beyaz çiçeklerimi de tamamlamış oldum. Her çiçek, 2 çiçek arasında bir sıra kahverengi sıramız olacak. Onu da unutmayalım. Hemen burada bir zincirimi çekiyorum. En son trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım ve burada beyaz ipimle işim bittiği için kesiyorum. Ve burada ne yapıyoruz? Bir sıra sadece kahverengi ile 3 zincir çektim ve tüm boşluklara batarak şöyle şunu da aradan alayım. Daha sonra rahat bir şekilde saklayacağım. 3 tane. Bir zincir çektim ve tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Aralara birer zinciri unutmayalım. Bir zincir çektim ve son olarak zincir boşluğuma 2 tane, 3.'yü de zincirin tepesine batıyorum ve tamamlıyorum. Burada artık bu iki çiçeğin, iki rengin devamı hep aynı şekilde gidiyor. Şimdi sarıya geçtiğimizde çok videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü gösterecek tamamen aynı. Yani az önce size dediğim gibi bakın burada sarıyla başladık. Hemen burada şöyle şunu çözüyorum. Sarıyı buraya geçiriyorum ve ilk sarıyla başlıyorum. Bakın sarılar üst üste gelecek. Yani sarılar burada olacak.
beyazlar, çiçekler burada başlayacak. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın sarılar aynı yerde hep. Beyazlar da aralarda. Burada beyazla başlıyorum. Devam ediyorum. Kaç sıra yapmak isterseniz. Ben kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra benim için yeterli olmuş. Sizler de istediğiniz sırada öreceksiniz. Örmeniz bittikten sonra şöyle. Şimdi sıralarınız bitti. Şuradaki gibi ben şöyle ölçerek yaptım ama kaç sıra olduğunu hiç saymadım. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sıra örmüşüm arkadaşlar. Ben ölçerek yaptım. Sanırım 21 santim örmüştüm. Pardon, 24 veya 26 santimdi. Evet, bu şekilde yine 2 zincir çekerek veya 3 zincir boşlukları doldurarak istediğiniz uzunlukta bu şekilde git gel yaparak ikili trabzanlar yapıyorum. Yine arada bir zincir var ve 3 tane ikili trabzan. Dediğim gibi istediğiniz sırada, yani aradaki iki çiçek bölümünün arasındaki boşluğu kaç sıra bırakmak istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben yine göstermek amaçlı şöyle 3 veya 4 sıra bununla öreceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, size göstermem için benim için yeterli ölçüde ördüm. Kaç sıra ördüm? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi sizler de istediğiniz sırada bunu ördükten sonra çiçeklerimize devam edeceğiz. Şimdi hemen yine şöyle sarıyı alıyorum. Normalde ben beyazla bitirdim. Karşıya da beyazla başlıyorum. Beyazla başladığımda ilk boşluğa beyazla başlıyorum. Pardon, kahverengi ile başlıyorum. Sonra beyaz kahverengi, beyaz kahverengi, beyaz kahverengi şeklinde ilerliyorum. Daha sonra bir üst sırada da yine burada ne gösterdiysem devam ediyorsunuz. Ben yine sarıyı şöyle alıyorum. Bir zincir çektim. Hatta 3 zinciri tamamladım ve şu şekilde çeviriyorum. Burada ne yapıyorduk? İlk boşluğu sarıyla dolduruyorum. 2 ve üçüncüyü kahverengiyle. Bir zincir ve bir sarı, bir kahverengi devam ediyorum. Yani az önce dediğim gibi çok videoyu uzatmaya gerek yok. Şu iki renkteki sıralamaları nasıl yaptıysak burada da aynı ilerliyorum. Ben yine bir sarı, bir beyaz çiçeğimi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Kahverengiyle son bir sıra daha ördüm. Ve gördüğünüz gibi başlangıç ve son aynen bir sıra kahverengiyle bitiriyoruz. İplerimi de temizledim. Gayet düzgün. Evet, şimdi bu bölümde normalde ben diğerine 3 sıra sık iğne yaptım. Bunda da aynı şekilde şöyle bir zincir çekiyorum. Dibine batarak her bir trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle boşluğa bir tane, trabzan tepelerine bir tane. Eğer çok gevşek olursa şu ortadaki boşluklara batmayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar, diğer tarafa kadar devam edelim. Köşeye gelmek üzereyim. Şöyle tam köşeyi de göstermek istiyorum. Üçüncü trabzan tepesine, bakın üçüncü trabzan tepesine battım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı trabzan tepesine batıyorum ve burada rahat dönebilmek için şuraya bir köşe yapmış oluyorum.
Şimdi bakın şöyle yan trabzanlar var. Şöyle trabzanları çevirince yan duruyor. Bakın her bir trabzana 2 tane. Yani bir tane baş tarafına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane ikinci zincirine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir aşağı indim. Yine aynı şekilde bakın. 1 2 bakın 1 ve 2 bu şekilde devam edeceğiz. Köşelerde dediğim gibi bir tane sık iğne, 2 zincir, bir tane sık iğne. Burada da yatık duran trabzanlara 2'şer tane sık iğne yaparak çerçeveyi tamamlıyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. İlk battığım yere trabzan tepesine, köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi ben diğerini 3 sıra bu şekilde yaptım sık iğne. Ama bunu da 2 sıra yapacağım. Hemen bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaki ilmeklere batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle arkaya batarak tüm etrafı döne döne ilerliyorum. Köşelerde yine bir tane sık iğne, 2 zincirlik bölümün içine bir tane sık iğne, 2 zincir, bir tane sık iğne şeklinde ilerleyeceğim. Köşeye gelene kadar devam edelim. Köşeyi yine göstermek istiyorum. Bakın burada 2 zincirlik köşedeyim şöyle. Hemen oraya batıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, aynı 2 zincirlik bölüme bir tane sık iğne yapıyorum. Çok sivri olmuyor bu şekilde. Kasma yaparsa 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapabilirsiniz. Ben bu sırayı da bu şekilde arka ilmeklere batarak sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ikinci sıramı da bitirdim. İlk yaptığım sık iğneye battım, kaydırmayla kapattım. Şöyle tam şuradan başlamak istemiyorum ben. Kafanızı karıştırmamak amaçlı. Sizler zaten öğrendikten sonra oradan başlayabilirsiniz. Ama sizin kafanızı karıştırmamak için, özellikle yeni öğrenenlerin, şöyle hemen ipime bir düğüm atıp şöyle köşeden başlamak istiyorum. Hemen 2 zincirlik bölüme battım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı köşenin içine batıp 2 tane yan yana ikili trabzan yaptım. Şimdi bu köşeyi ben 2 tane ikili trabzan yaparak 2-2 yaparak devam ediyorum. Ama kasma yaparsa buraya 3 tane ikili trabzan yapın. Ben şu anda 2 tane yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın hem trabzanın tepesinde şöyle 2 tane ilmek var. Ondan ilmek alıyorum, kapatıyorum. Buraya bir pıtırcık yapmış oluyorum. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım sık iğne tepesine. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çok pardon. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığın başına doluyorum. 2 tane burada sık iğnem var. Hemen baştakine, yani şuradakine değil baştakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu ortada bakın. Bir tane sık iğne boşta kalmış oluyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şöyle 2 ilmeği battım. Sık iğne ile kapattım. Tığın başını doladım. Bakın buraya dikkat edin. Buraya batılmış ama sanki boşta gibi görünüyor. 1, 2, üçüncüye battım. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Bakın yan yana 2 tane, hemen ilkine batıyorum. Arkadan ilmek yukarı doğru çektim. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen şöyle şuradan 2 ilmeğe batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar göstereceğim. Bakın burası kullanılmış. 1, 2, üçüncüye battım. Yan yana
2 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oluyor. Burada tığın başını doladım. Bakın 1 2 birinciye batıyorum. Arkadan ilmek çıkarıyorum ve ikili trabzan. 1 2 3. Eminim ki anlaşıldı. Ama bir tane daha göstereceğim. 1 2 üçüncüye battım. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Bir tane geride boş bıraktım. Sık iğneye batıyorum. İkili trabzan. 1 2 3 zincir. Hemen şuradaki 2 ilmeğe battım. Sık iğne. Şöyle göstermek istiyorum şu güzelliği size. Evet, bu şekilde diğer köşeye gelene kadar devam edelim. Diğer köşede dönüşleri de beraber örelim. Şöyle sona doğru geldim. Hemen şuraya da bir göstermek istiyorum. Sık iğneleriniz sayılara denk gelmeyebilir. Çok normal. Şu anda benim de denk gelmedi mesela. Bakın 1 2 üçüncüyü yaparsam şurada bir tane boşluk kalmayacak. Şurada bir tane boşluk kalması lazım. O yüzden bir ikinciye battım. Bu çok önemli değil. Çok da göze batmıyor. Tığın başını doladım. Geriye döndüm. 1 2 3 zincirimi çektim. Pıtırcığımı yaptım. Ve bakın burada bir tane kalması gerekiyor. Tığın başını doladım. Köşeye geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzan. Burada yine bir pıtırcığım var. 1 2 3. Hemen ilmeklerin şöyle 2 ilmeğine batıp pıtırcığımı yaptım. Şunu da şöyle arada yürüteceğim. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 ve 2. Şöyle köşeyi yapmış oldum. Burada 1 2 3 zincir, yine bir pıtırcık ve yine burada sayıyorum. 1 2 üçüncüye battım. Yan yana 2 tane. Geriye dönüyorum. Ve devam ediyorum. Bakın burada da bir tane artmış oldu. Burada da bir tane boşta sık iğne olmuş oldu. Eğer denk gelmezse dediğim gibi ikinciye batarsınız. Üçüncüye değil, ikinciye batarsınız. Tüm çerçeveyi bu şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Şurayı yarım köşeyle başlamıştık. Hemen o köşeyi şöyle 2 tane ikili trabzan yaparak ve bir pıtırcıkla bitireceğim. Pıtırcığımı yaptım ve ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıyorum. Kaydırma noktasıyla birleştirdim. Evet. İpimi kesiyorum. Ve şöyle battaniyemizi bitiriyoruz. Minyatür bir battaniyemiz oldu. Muhtemelen bunu kedilerimin üzerine örterim diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, hemen şöyle ipimi saklayayım. Karşıdan buhar tutuyoruz arkadaşlar. Şu anda buna buhar tutmadım. Ama sizler battaniyenizi bitirdikten sonra hemen karşıdan buhar tutuyorsunuz. Elinizle düzeltiyorsunuz. Ütüyü kesinlikle örgüye değdirmiyoruz. Bunu sürekli söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Kesinlikle örgüler ütülenmez. Ilık ütü dahi, yani o ütün ağırlığını almaması lazım. Ben kesinlikle ütülemiyorum. Bazen kağıt çantaları ütüleyebiliyorum. Ama örgü, yani bu yumaklarla yaptıklarımı kesinlikle ütülemiyorum. Kağıt ip haricinde. Evet, hemen şöyle bilgilerimi de vermek istiyorum. Arkadaşlar, ben çoğunlukla BİM'den ip alıyorum ve onları kullanıyorum. Favorinin ipini kullandım. Şöyle 108 numara. İnternette de bulabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Her zaman BİM'de olmuyor çünkü. 3 yumak Favorinin 108 numarasından kullandım.
Diğer ipler de aynı marka. Bir beyaz bir sarıdan bu kadar kaldı arkadaşlar. Hemen diğer şöyle battaniyemi göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Benim battaniyem 90'a 90. Normal ebatım 80'e 80 ördüm. Kenarları ile birlikte 90'a 90 oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Burada kaç tane yapmışız? Kaç sıra? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 çiçekle başladım. Ama siz bu çiçek sayısına takılmayın. Direkt ölçün arkadaşlar. Çünkü ben çok elimi gevşek tutarak ördüm. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada yukarıya doğru ördüm. Ölçü verecek olursam şöyle 27 santim olması lazım. Çünkü ölçerek yapmıştım. 27 santim burayı yaptım. Ortayı şöyle bakıyorum. 24 santim, 27 santimdi burası arkadaşlar. Toplamda 80 santim, kenarlarıyla birlikte 90 santim oluyor. Hemen tığımı göstermek istiyorum. 4 milimlik tığ kullandım. Örecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.